Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak böyle gri normal patiklik bir ip kullandım. Diğer ipim ise böyle ebruli oldukça sağlam bir ip bu şekilde. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok kolay, şık bir model oldu. Bakın modelimiz bu şekilde. Ön bölüme böyle desenli yaptım. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler yani 40-41 numara yapmak isteyenler bakın şurada artırmalarımız var. Buraya 2 sıra artırma daha fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de 35-36 numara gibi buraya 2 sıra artırmayı şu ajuru eksik yapabilir. Bu şekilde patiğin boyutu ayarlanır. Hanımlar kaç numara başlayacak olursak olalım patiğimize bilek bölümünde aynı sayılarla başlayacağız. 50 ilmek olarak. Şöyle gri ipim ile başlayacağım. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. Buraya 50 adet ilmeğimizi atacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 50 ilmek atalım gelelim. 50 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bilek bölümünde 2 ters 2 düz lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi şöyle alıyorum, örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla bakın ilk ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Devamında ilmeklerimi 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz örüyorum. 2 ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 düz 2 ters olacak şekilde böyle örüyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzde 100 demektir. Yani arka yüzde bir sıra lastik ördük. Şimdi ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Düzleri düz, tersleri ters. Hemen yanında bir düzümü ördüm. 2 ilmek tersim var, ters örüyorum. Bakın burada 2 düz ilmeğim var. 2 düzü düz, 2 ilmek tersi ters. Bu lastik bölümünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işleme gene devam edeceğiz. 4 sıra. Bu şekilde toplamda 13 sıra olana kadar devam edeceğim hanımlar. Ben bu bilek bölümüne 13 sıra lastik ördüm. Daha yüksek bilek kısmını yüksek yapmak isteyenler buraya 15 ya da 17 sıra hatta 19 sıra lastik örebilirler. Daha çok patik tarzı yapmak istiyorum diyen varsa da 7 sıra ya da 9 sıra olarak bu bölümü yapabilir. Şimdi patiğimizin bilek bölümündeki lastik bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, ben 13 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Bu modelimize ve artırmalarımıza da başlayacağız. Hanımlar, bu ortadaki modelimiz 4 ilmekten oluşuyor. Şişimizde 50 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek modele ayırınca geriye 46 ilmek kalır. 46 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 23'er ilmek düşüyor. Öncelikle bu renkli ipimi, şu pembeli ipimi alıyorum. Hanımlar, bu kenara 23 adet ilmek öreceğim öncelikle. Gri ipimiz beklesin, ben pembemi ekledim buraya. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördüm. İpimin ucunu düğümleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle. Buraya 23 ilmek öreceğiz. Haroşa yapacağız hanımlar bu bölümde. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde 23 ilmek örüyorum. Şu 3. ilmeğim. 4. İpin ucunda gizleyerek götürüyorum. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki modelimizin sağına ve solunda artırma yapıyoruz. Bakın ipimi şişime doladım. Şimdi model 4 ilmeğe kuruluyor. Öncelikle şu öndeki ilk 2 ilmeğim. Şu ikinci ilmekle ilk ilmeği yer değiştiriyorum. Şöyle ikinci ilmek önden gelecek şekilde, ilk ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sonra bu ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Bu ortadaki dörtlü ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Şimdi tekrar önde 2 ilmeğim var. Yine ilmekleri yer değiştireceğim. Bir nevi burgu. Burada da ikinci ilmek arkadan gelecek şekilde, ilk ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimi yaptım. Şimdi modelden sonra hemen artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Burada da 23 ilmek kaldı. İlmekleri düz öreceğiz. Sayarak gidelim. İlmek sayısından sizler de emin olun. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gördüğünüz gibi artırmaları yaptık. Şimdi şişimizde 52 ilmek oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Bu yanlardaki ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ajura kadar olan ilmeklerimi haroşa yani düz örüyorum. Artık ilmeklerimizi saydık. Tekrar saymaya da gerek yok. Düz olarak örüyorum. Bakın bu ajurlu olan ilmeği de düz ördük. Haroşa düşüyor bunlarda. Şimdi ortadaki ilmek 4 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Şu 3, şu da 4. Bu 4 ilmek her defasında ön yüzde model kurulumu yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimizi hanımlar bu şekilde ters örüyoruz. Yine ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de sırasıyla haroşa öreceğim. Arka yüzde ilmeklerin tamamı düz yani haroşa örülecek. Sadece ortadaki 4 ilmek ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Her iki diş haroşada bir renk değişikliği yapacağız. Şu anda bir diş haroşamız oluştu. Bu renkli ipimiz ile. Şimdi tekrardan aynı işlemi uyguluyorum. Bu defa bakın şu ortadaki 4 ilmeğime kadar yeri belli zaten. Şu 4 ilmeğe kadar olan ilmekleri düz öreceğim. Her sırada ilmek saymaya gerek yok. Sayacak olursak da bu defa 24 ilmek düz öreceğiz hanımlar. Ortadaki 4 ilmeğin sağından ve solundan her sırada ön yüzde artırma yapılıyor. Bakın ortadaki 4'lü ilmeğime geldim. Bakın şurada ajurum var. Ajuruma kadar ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Önde 2 ilmeğim var. Bakın yine aynı işlemi yapacağım. İkinci ilmek önden gelecek şekilde, ilki de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi de öndeki ikili ilmeğim var. Burada da ikinci ilmek arkada, ilk ilmek de önden gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Ve ilmeklerimi tekrar sırasıyla düz ördüm. Hemen tekrar artırmamı yapıyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Haroşa olarak. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmekler haroşa örülecek. Sadece ortadaki 4 ilmeğimiz ters örülecek. Ajur yaptığımız ilmekleri de yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde 2 ilmek daha arttı. Şişimizde 54 ilmeğimiz oldu. Her sırada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Bakın ajurlu olan ilmeğimi de normal düz ördüm. Ortadaki dörtlü ilmeğim. Bunu arka yüzde ters olarak örüyorum. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Ortadaki 4 ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Bakın yine ajurumu da düz yani haroşa ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Modelimiz bu şekilde devam edecek hanımlar. Her iki diş haroşada bir renk değişikliği yaparak aynı işlemi uygulayacağız.
Bu defa renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi iki diş haroşamız oldu bu renkli ipimiz ile. Şimdi gri ipime geçiş yaptım. Aynı işlemi yapacağım. Sadece renk değişikliği yaptık. Ortadaki dörtlü ilmeğime kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. İlk ilmeğimi renk geçişi olduğu için örerek başladım. İlmeklerimi örüyorum. Bakın ortadaki dörtlü ilmeğime kadar geldim. Şuraya kadar. Tekrar ipimi şişime doladım. Yani artırmamı yaptım. Modelimi kuracağım. İkinci ilmeğim şöyle, ilk ilmeğimi yer değiştiriyorum. Şu iki ilmek. İkinci ilmek arkada, ilk ilmek arkada, ikinci ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirdim ve ilmekleri sırasıyla ördüm. Hemen şuradaki iki ilmeği de yine ilk ilmek önden, ikinci de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim ve bu ilmeklerimi sırasıyla düz ördüm. İpimi şişime doluyorum ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum hanımlar. Tekrar artırmamızı yaptık. 56 ilmeğimiz oldu. Evet. Şimdi arka yüze döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yapacağımız işlem yine aynı. Sadece ortadaki şu dörtlü modelli olan ilmekleri ters örelim. Yanlardakileri haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Aynı şekilde modelimize devam edeceğiz. Tekrardan modelimizi bir kez daha kuralım. Ön yüzde ortadaki dörtlü ilmeğime kadar olan ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Gördüğünüz gibi aşırı kolay, güzel, örmesi zevkli bir model. Bakın ortadaki dörtlü ilmeğime kadar ilmeklerimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum yine. İpimi şişime doladım. Ortada dörtlü ilmeğimiz var. Şu ikinci ilmek önden gelecek şekilde, ilk ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. İlmeklerimi sırasıyla düz ördüm. Şimdi öndeki iki ilmeği de yine burgu yapacağım. Bu defa bu ikinci ilmek arkadan, şu ilk ilmek de önde olacak şekilde yer değiştiriyorum ve ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Hemen modelden sonra tekrar artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. 58 ilmeğimiz oldu hanımlar böylece. 2 ilmek daha arttı. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine hanımlar sadece ortadaki şu modelli dörtlü ilmeği ters öreceğiz. Kalan ilmekleri de haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde renk geçiş yapacağım için bu defa yine sonuncu ilmeğimi şöyle örmüyorum. İki diş haroşamızı da gri ipimiz ile yaptık hanımlar. Tekrar diğer ebruli ipime geçiyorum. Aynı işlemi yine ebruli ipimizle devam edeceğiz. Bu şekilde hanımlar bakın. Aynı işlemi yine ebruli ile devam ediyoruz. Bir kez daha modelimizi birlikte kuralım. Gri ipimiz bekliyor. Yine ortadaki dörtlü ilmeğime kadar olan ilmeklerimi haroşa öreceğim. Aynı modele devam ediyoruz. Tek fark şu, her iki diş haroşada bir renk değişikliği yapıyoruz hanımlar. Model kurulumu aynı ilerliyor. Bakın ortadaki dörtlü ilmeğime geldim. Bak modelimiz de kendini gösterdi. İpimi şişime doluyorum. Öndeki iki ilmeğim var. Yine modelimi aynı şekilde kurmaya devam ediyorum. Ön yüzde hep aynı modeli kuruyoruz. Modelimizi yaptık. Tekrar artırmamı yaptım. Ve kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. Böylece 60 ilmeğimiz de oldu hanımlar. 2 ilmek daha arttı ilmeğimiz.
Evet, sıra sonuna kadar ördük. Model bu şekilde ilerliyor. Tekrar arka yüze döneceğiz. İlmekleri haroşa öreceğiz. Sadece ortadaki dörtlü ilmek ters örülecek. Tekrar ön yüzde bu renkli ipimiz ile ikinci diş haroşamızı yapacağız. Ardından griye geçeceğiz. Her iki diş haroşada bir renk değişikliği yaparak aynı modeli devam ettireceğiz hanımlar. Şimdi ben bu modelimi ne kadar yaptım hemen söylemek istiyorum. Şu anda 60 ilmeğimiz oldu. Ben şişimde toplamda 86 ilmeğim olana kadar modelime devam ettim. Bu zamana kadar da toplamda bakın pembeli modeli sayıyorum, griyi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. En son pembeli modelim ile artırmamı yaptım. Dediğim gibi 86 ilmek olarak bu şekilde çalıştım. Sizler buraya hanımlar daha büyük yapacaksanız en son bu renkli modelden sonra 2 diş haroşa daha model kuracaksınız. Aynı modele devam edeceksiniz. Yani toplamda 2 diş haroşa daha yapınca ilmek sayınız 4 ilmek daha artar. 92 ilmek olur. Daha büyük yapmak isteyenler bu şekilde 2 sıra daha modele devam edebilirler. Yok ben daha küçük numara yapacağım diyenler varsa da benim buraya en son yaptığım pembeli modeli yapmayacaklar. Yani buraya toplamda 4 tane bu renkli modelden yapacaklar. En son modeli ana renk ipiyle yapacaklar. Böylece ilmek sayınız 4 ilmek daha azalacak. Yani 82 ilmek olacak. Modelin büyüklüğünü hanımlar bu şekilde rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben 86 ilmeğim olana kadar yaptım. Bu da benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Şimdi hep birlikte bu artırmalarımızı ayak ölçülerimize göre yapalım hanımlar. Gelelim ardından buluşalım, birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu modelli tarafını ve artırmalarımı tamamladım ve geldim. Şişimde şu anda 86 adet ilmeğim var. Şu pembeli modelden de bakın 5 tane tamamladım. Sizler daha fazla model ya da daha eksik model yapmış olabilirsiniz ayak numaranıza göre. Şimdi artık artırma ya da model kurulumu yapmayacağım. Ana renk ipime geçiyorum. Hanımlar ilmeklerin tamamını normal haroşa olarak öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra şu pembeli ebruli ipimi de kesiyorum. İpimin ucunu buraya düğümleyeceğim hemen. Artık bu renkli ipimi kullanmayacağım. İlmeklerimi bu ana renk ipim ile normal haroşa olarak öreceğim hanımlar. Artırma ya da model kurulumu yapmayacağım. 86 ilmek ile örmeye devam edeceğim. İpimizin ucunu da böyle gizleyerek getirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Dediğim gibi ortalarda artırma ya da model yapmayacağız. Hepsini haroşa öreceğiz. Tekrar arka yüzde de yine düz örünce buraya bir diş haroşa düşecek. Buraya hanımlar toplamda 3 diş haroşa öreceğiz. Yani şu bölüme, patiğimizin en son şu kenar bölümüne 3 diş yani 3 sıra haroşa öreceğim gri ipim ile. Bu bölüme 3 sıra haroşa örelim, ardından buluşalım, tabanımızı birlikte keseceğiz. Evet hanımlar, buraya 3 diş haroşamı gri ipim ile ördüm geldim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Tabanda ilmek ayrımı şöyle yapılacak. Bakın ilmek sayınız kaç olursa olsun. Toplam ilmek sayınızdan benim toplam 86 ilmeğim var. Artık sizin kaç ilmeğiniz varsa buruna 8 ilmek ayıracağız. Ben toplam ilmekten 8 ilmeği çıkartıyorum. 86'dan 8'i çıkartınca geriye 78 ilmeğim kalıyor. 78 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca 39'ar ilmek düşüyor. Hesaplama böyle yapılıyor. Benim 86 ilmeğim var. Atıyorum sizin 82 ilmeğiniz var. 82 ilmekten 8'i çıkartacaksınız. Kalan sayıyı 2'ye böleceksiniz. Yanlardaki sayılar böyle bulunacak. İlmek ayrımı böyle oluyor hanımlar. Şimdi tabanımızı yapabilmek için ön yüzdeyim. Bu kenardaki ilk 39 ilmeğimizi öreceğiz. 39 ilmek öreceğiz hanımlar bu şekilde. Sayarak gidelim. 3, 4 daha 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Saydığımız anda hanımlar bu kenarda da 39 ilmek kalıyor. 8 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 8 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Hanımlar taban 12 ilmek olacak. 12 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Artık 12 ilmek ile hanımlar taban kesimlerine başlayacağız. Bu bölümde tabanda 12 ilmek var. 11'ini öreceğiz. 12. de kesimimizi yapacağız hanımlar. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini bir kesiyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeği örmüyorum. 11 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döneceğiz. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile böyle örülüyor. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. ilmekte kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmek öreceğim. Hemen yarım ilmek aldım. Hemen düzelteyim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini bir kesiyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece 12 ilmek kalacak tabanda kullandığımız. Bu şekilde tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi bu 12 ilmek ile patiğimizin şu arka topuk bölümünü yapacağız. Şimdi yine haroşaya burada devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 11 ilmeğim kaldı hanımlar. Bu aşamada hemen şu sıradaki kenar ilmek yerine hemen şuraya girerek bir ilmek buradan çıkartıyorum. Tekrar 12 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Tekrar geri döndüm ilmek çıkarttıktan sonra ipim karşıda ilk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi tekrar örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen şurada da kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım ve tekrar 12 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Son 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kestim. Geri dönüyorum. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde biz bu haroşa işlemini hanımlar şu lastik yere gelene kadar, yani şu gri değil de son pembeli kenar ilmek yerlerine gelene kadar haroşa yapacağız. Bakın şu bölümde.
Buralarda haroşa yapacağız. Sonrasında bilek bölümünde model bütünlüğü sağlansın diye 2 düz 2 ters lastiğe geçeceğiz. Bu şekilde haroşa bölümleri tamamlayalım. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, bu lastik bölüme kadar bu topuk tarafını haroşa ördüm geldim. Şimdi buralarını lastik olarak öreceğiz. Öncelikle şu kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Devamında 2 ters 2 düz olacak şekilde ilmekleri örüyorum. 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz ve son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Hemen şuradaki gri kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Hemen burada da gri kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Lastik bölümde bu şekilde yapacağız. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir düzümü ördüm. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz ve son 2 ilmeğimi tersten kestim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasında bu şekilde yapacağız. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi bu lastik bölümü de tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu bilek tarafını tamamladım, geldim. İkişer ikişer ilmeklerimi keseceğim artık. İkişer ikişer topluyorum. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Hemen şu kenarımızda böyle yüksek bir görüntü oluşmasın diye hemen bu bölümü hanımlar şöyle alacağım. Şöyle ilmeğimi yarım aldım. Hemen topluyorum. Şöyle dibine batarak burayı düzledim. 2 tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen iplerimin ucunu gizleyeceğim. Başlangıç ipimizin ucu da buradaydı. Şöyle zincir tekniğiyle tekrar düğümleyerek iplerimizi gizliyoruz. Hem sağlam oluyor patiğimiz hem de ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmaz. Tertemiz bir görüntü olur. Bu şekilde ipimizi de gizledik. Şu bitiş ipimizi de yine aynı şekilde gizliyorum. Gayet kolay bir patikti hanımlar. Örmesi kolay, zevkli, ayağı saran hoş bir model oldu. Evet, patiğimizi tamamladık. Bakın topuk bölümü şu şekilde. Tabanımız, patiğimizin duruşu bu. Haroşa örgü olduğu için bakın esnekliği gayet güzel. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim birlikte. Modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok hoş bir model oldu hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, önden duruşu bu şekilde. Kenarlarımız lastik örgü olduğu için bilek kısmı da oldukça esnek, rahatça ayağa giriyor. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.